Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz ve enerjiniz yerindedir. Ben çok iyiyim. Her zamanki gibi açılımın başındayım ve şöyle bir hissiyat içerisindeyim. Sanki şu anda kolektifte beni dinleyen arkadaşlarımın bir şeyler duymaya ihtiyacı var gibi hissettim. Ve o yüzden de bu açılımın başına oturdum. 3 adet deste hazırladım. Bunlardan birini seçip dinleyebilirsiniz ya da isterseniz hepsini dinleyip kendinize uygun olan mesajları alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Neyi duymaya ihtiyacınız varsa evrenden ve sistemden bu mesajları almaya çalışacağız. İlk destemiz şöyle mor bir kalem. Mor kalem. İkinci destemiz turuncu kalem. Ve üçüncü destemiz ise mavi kalem arkadaşlar. Zaten videonun görselinde de bu kalemler olacak. Dilerseniz oradan da seçiminizi yapabilirsiniz. Yani o küçük resim kısmına koyacağım bu desteleri arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden mor kalemle başlayalım. Bakalım sizin şu anda duymanız gereken mesajlar nelermiş? Bu mor kalemi seçen sevgili arkadaşlarım için. Diğerlerini şöyle kenara alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım, mor kalemi seçen arkadaşlarım. Şu anda, tam da şu anda arkadaşlar bir inanç sıçraması halinde olduğunuzu görüyoruz. Bakın burada kartlara baktığım zaman genel olarak bir yalnızlığa sanki mahkum edilmiş ya da çeşitli bazı sebeplerden dolayı bir yalnızlık içerisine girmiş olabilirsiniz. Bakın bu kartın üzerinde aynen şöyle yazıyor. Yapacağın işlerde tek başına kalacaksın. Her zaman yanında olanlar bu sefer olmayacak. Zor bir süreçte olsa tek başına başaracaksın. Arkadaşlar siz şu anda bazı şeyleri tek başınıza başarmak zorunda kaldığınız bir dönemde olabilirsiniz. Her zaman yanınızda olan aileniz, arkadaşlarınız ya da sevdiğiniz insanlar, güvendiğiniz, sizi asla yalnız bırakmayacağını düşündüğünüz insanlar tarafından yalnız bırakılmış olabilirsiniz. Fakat bu sistemin bir oyunu ya da bir parçası, yani aslında ilahi planda olması gereken bir süreç yaşıyorsunuz şu anda ve bu sizi bir inanç sıçramasına getiriyor. Belki de kendinizin tek başına bir şeyleri başarabildiğinize olan inancınızın artması için bunu yaşamanız gerekiyormuş arkadaşlar. Bir yalnız kalma enerjisi. Çünkü burada bir taahhüt kartı var. Yani siz sanki zamanında birlikte bir sözleşme içerisine girdiğiniz, örneğin iş hayatınızla ilgili konuşuyorsak şu anda iş ortaklarınız ya da bir işi beraber yapmak için sözleştiğiniz, sözel ya da yazılı olarak, yani resmi olarak bile olsa sözleştiğiniz kişiler tarafından yalnız bırakılmış olabilirsiniz. Ya da bir ilişki içerisinde sözler verilmiştir fakat şu anda bu sözler tutulmamıştır. Bu şekilde de bir yalnız kalma enerjisine girmiş olabilirsiniz. Bu aynı zamanda aile üyelerinizle de ilgili olabilir. Konuyu siz kendinize göre alın arkadaşlar lütfen. Fakat burada dediğim gibi sanki yolun
En azından bir kısmını, yani bundan sonraki kısmını bir süre yalnız devam etmek zorunda kalmışsınız gibi görünüyor. Bakın yılan metaforu çıktı. Diyor ki sinsi olan, can yakıcı sözler sarf eden, ara bozucu olan kimse. Belki de bir takım can yakıcı sözler, ağır, sert sözler sizin böyle gerçekten canınızı yakan, altından belki kalkamayacağınız sözlere maruz kaldınız arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğim kişi ya da kişiler tarafından. Bu nedenle de bir can acısı da görüyoruz aynı zamanda burada. Belki ara bozucu kimseler tarafından bir takım ara bozucu kişilerin araya girmesi nedeniyle de bu hale gelmiş olabilirsiniz. Fakat bu kart çok bariz bir şekilde yolun en azından bundan sonraki kısmını yalnız başınızda yürümeniz gerektiğini, bir süre, tabii ki enerjiler sürekli değişir ama biz şu anda anlık enerjiye bakıyoruz. Bir süre bu yolu yalnız başınıza yürümeniz gerektiğini ve bunun kadersel planda şart olduğunu. Çünkü sizin kendinize olan inancınızın, bir şeyleri yalnız başınıza da başarabileceğinize olan inancınızın artması ve bu konudaki özgüveninizin yerine gelmesi için bu şart arkadaşlar. Bakın. Güç kartı, asa şövalyesi, sizin gerçekten bu olayı yaşamanız, iyi tarafından bakacak olursak, tutkuyla yapmak istediğiniz şeylere yönelmenize sebep olabilir. Belki de hep sürekli ertelediğiniz, bugüne kadar planladığınız, çok istediğiniz ama ertelediğiniz şeyler konusunda bir güce gelme durumu var. Yani bu yalnızlık, bu can yakıcı sözlerle belki ya da yarı yolda bırakılma durumuyla birlikte gelen yalnızlık sizi güce getiriyor arkadaşlar, istediklerinizi yapmanız konusunda. Ve Azize, yani burada sezgileriniz güçleniyor sizin. Sezgileriniz güçleniyor. Belki bugüne kadar fark etmediğiniz bir takım şeyleri fark etmeye başlıyorsunuz ve bu işin içindeki gizemi, yani kendi yüksek benliğinizle olan iletişiminizin artmasına, bazı gizemleri sezgilerinizle çözmenize neden olacak ve sizi belki bir süre yalnızlaştırsa da gerçekten güce getirecek bir dönem arkadaşlar. Yani bu desteği seçen arkadaşlarım için, mor kalemi seçen arkadaşlarım için şunu çok net söyleyebilirim. Bir yalnızlık enerjisindesiniz. Fakat bu yalnızlığa kendi istediğinize girmemişsiniz belli ki. Bakın, çok güvendiğiniz, yani asla beni yarı yolda bırakmaz dediğiniz kişiler tarafından sanki bu yalnızlığı yaşıyorsunuz. Siz güvendiğiniz yerden darbe yemiş gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz şekilde ve bu sizi bir kılıç kraliçesi formuna sokmuş. Yani nedir? Yalnız başına olan, sert, kendine duvarlar ören ama çok güçlü ve kararlı bir enerjidir kılıç kraliçesi. Yani burada bayan erkek olmanız fark etmez. Kılıç kraliçesi enerjisindesiniz şu anda tam olarak. Bazı şeyleri her ne kadar yani siz bu olayda, yukarıda anlattığım bu yalnız bırakılma olayında özellikle negatif enerjiler tarafından gerçekleşen, yani bu yalnız bırakılma olayında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Eliniz kolunuz bağlı. Yani buna yapılacak bir şey yok. Eğer bu durumun sona ermesi için bir çaba sarf ediyorsanız, bakın işte mesajlarınızdan birisi bu. Bununla ilgili herhangi bir çaba sarf etmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü bunu yaşamanız gerekiyor. Bu tamamen sistemsel bir durum. Bununla ilgili lütfen zihninizi boş yere yorup ya da kendinizi boş yere üzüp çaresiz hissetmeyin. Kendinizi bu duruma uyumlamaya çalışın. En azından bir süre bu durumun içindeki hayrı görmeye çalışın. Size ne öğretmeye çalışıyor bu süreç? Nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? Çünkü burada asa şövalyesi var. Belki de bu sürede sizin çok uzun zamandır ertelediğiniz şeyleri yapmanız için bir fırsat olabilir. Yani kısaca krizi fırsata çevirmeniz gereken bir dönemdesiniz arkadaşlar. Peki meleklerimizden gelen mesajlara bakalım ve tabii ki Rumi'den. Şimdi melekleriniz diyor ki baş melek Mikail'den bir mesaj var arkadaşlar burada. Diyor ki bu durum boyunca seni koruyan ve rehberlik eden bu güçlü baş melekle çok yakın çalışıyorsun. Bakın şimdi bu durum boyunca diyor. Şu yukarıda anlattığım durumdan bahsediyor. Korunduğunuzu söylüyor. Yani baş melek Mikail tarafından korunduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bu sistemsel bir durum.
seni koruyan ve rehberlik eden bu güçlü baş melekle çok yakın çalışıyorsun. Siz farkında olsanız da olmasanız da melekler ve özellikle baş melek Mikail yanınızda arkadaşlar. Ondan sıkıştığınız zamanlarda bol bol yardım isteyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki melekler biz onlardan yardım istememiz için hazır beklerler. Ve biz istemediğimiz sürece özgür iradeye müdahale etmemek için yardım etmezler. Yani siz sık sık meleklerden yardım istebilirsiniz. Özellikle baş melek Mikail sizlerle arkadaşlar bu süreçte. Ve önderlik et kartı gelmiş yine melek mesajlarında. Diyor ki önden git, ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Arkadaşlar bu süreci siz yalnız yürüyeceksiniz. Siz önden gideceksiniz. Önce kendi ışığı bulup kendinizi aydınlatacaksınız. Sonra da etrafınızdakilere ışık vereceksiniz arkadaşlar. Yani burada sizin bir takım insanlara ya da gruplara bir önderlik etme durumunuz söz konusu olabilir. Bu arada şöyle bir yorum da yapacağım. Belki de bu yalnızlık sizi bir şeyi öğrenmeye. Çünkü burada değil mi Asa Şövalyesi. Yani sizin çok tutkuyla istediğiniz bir şeye yöneltecek sizi. Belki de bir eğitim alacaksınız. Ya da bir konuda ustalaşmaya gideceksiniz. Yani bu yalnızlık sürecini bu şekilde değerlendireceksiniz. Ve ışık olacaksınız belki de bazı insanlara. Öğrendiklerinizi öğretmek ya da hiçbir şey öğretmeseniz bile onlara örnek olmak anlamında ışık olacağınızdan bahsediyor. Ve Rumi. Kılıçların ikincisi gelmiş arkadaşlar Rumi'den de. Ne demiş? Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Arkadaşlar bakın bu süreç, Rumi diyor ki bu süreç hani dedik ya bunun mutlaka bir sebebi var sistemsel diye. İşte son noktayı Rumi koydu burada. Bu süreç tamamen sizin asıl saflığınıza ulaşmanız için aslında bir fırsat. Çünkü burada yine buraya dönüp dolaşıp buraya geliyorum ama benim için kilit nokta burası. Çünkü burada sizin gerçekten neyi tutkuyla istediğinizi aslında size gösterecek olan bir fırsat. Belki bugüne kadar işten güçten ya da hayat koşuşturmasından farkına varamadığınız şeyleri işte bu yalnızlık döneminde fark etmeniz için bir fırsat olarak bu durumu değerlendirin. Ve siz asıl işte o saflığa ulaştığınızda bu sürecin sonundaki o şey her neyse onu fark ettiğinizde ya da keşfettiğinizde arkadaşlar işte o zaman huzura ereceğinizden bahsediyor Rumi. Evet arkadaşlar, mor kalemin mesajları bu şekildeydi. Umuyorum ki faydalı olur, size ışık tutar. Gerçekten şahane mesajlar var burada. Lütfen bu dönemi çok iyi değerlendirin. Hepinizi çok seviyorum. Aşkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. Evet, ikinci deste. Turuncu kalemi seçen sevgili arkadaşlarım için bakalım şu an tam da şu an neyi duymanız gerekiyormuş. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim. Turuncu kalemi seçen sevgili arkadaşlarıma ilk iletmem gereken mesaj şu. Siz şu anda gerçekten büyük bir değişim yaşıyorsunuz. Yani büyük olayların hani öyle ufak tefek değil de büyük olayların tam geçiş dönemindesiniz arkadaşlar şu anda. Bunu öncelikle söylemeliyim. Çünkü burada güneş ve kader çarkı çıktı. Bakın şimdi arkadaşlar sizin bir konuda şu anda gündeminizdeki konu her neyse bu konuyla ilgili bir başa geçmeniz gerekiyor. Bir direksiyonun başına. Çünkü bakın ilk çıkan kart da son çıkan kartımız burada çok önemli. İlk çıkan kartta başa geçin diyor. Son çıkan kartımız ise araba kartı Rumi'de arkadaşlar. Yani araba kartı nedir? Kendi iradesiyle direksiyonun başına oturmaktır. Yola çıkmaktır. Kontrolü eline almaktır. Yani imparator kartı gibi düşünmeyelim bunu da.
Yani yönetimi eline almaktan bahsediyor. Sizin bir konuda eğer bir karışıklık içerisindeyseniz burada bir yönetimi elinize almanız gerekiyor. Yine bırakmakla ilgili bir kart geldi fakat öncesinde şurayı okumak istiyorum. Boğulma hissi içerisindesin. Yaşadıkların sana çok ağır geliyor. Psikolojik olarak çöküntüdesin. Arkadaşlar gerçekten çok ağır bir enerjide olabilirsiniz. Böyle kendinizi boğuluyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Yaşadıklarınız size çok ağır gelmiş olabilir. Psikolojik olarak çökmüş bile olabilirsiniz. Yani bu destede biraz ağır enerjiler var. Şu anda bulunduğunuz durum tam olarak bu gibi görünüyor. Fakat hemen sonrasında gelen kurbağa metaforu kartında ise ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönler ile sınanmak. Bakın siz şimdi şeytani bir takım enerjiler tarafından sınanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat şuradaki bu boğulma hissi, bu ruhsal psikolojik çöküntünün aslında kaynağı ruhsal uyanış evresinde olmanız. Zaten az önce de söylemiştim. Burada büyük değişimler oluyor. Büyük olaylar yaşıyorsunuz. Siz öyle ufak tefek şeyler değil. Yani etkisi büyük olan olaylardan bahsediyoruz. İşte şu anda ruhsal uyanış döneminde olmanız zaten size belki bu psikolojik çöküntüyü getiriyor. Çünkü ruhsal uyanış dönemleri çok acılı, sancılı ve psikolojik olarak çöküntü getiren dönemlerdir arkadaşlar. Böyle bir dönemdesiniz. Bazı şeyleri bırakmanız gerekiyor arkadaşlar artık. Bakın, bırakmanız gereken bir takım konulara ısrarla tutunuyorsanız eğer lütfen onları artık serbest bırakın. Bu bir huy olabilir, bir özellik olabilir, bir insan olabilir, bir durum olabilir. Lütfen kendinize göre alın burada. Fakat bu bırakamadığınız şeyler sizi bir sağa bir sola çekiştiriyor ve sizin enerjinizi bölüyor arkadaşlar. Hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulun. Siz kendi hayatınız için en iyisini bilirsiniz. Neyi bırakmanız gerektiğini siz çok iyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi lütfen artık bunu bırakıp bir direksiyonun başına geçme vakti olduğundan bahsediyor kartlar. Çünkü bakın bu ruhsal uyanış dönemindeki şu anda her ne kadar çöküntü yaşıyorsanız bu ruhsal uyanıştan kaynaklı, hemen sonrasındaki yani yakın gelecekteki dönemde güneş kartı ve kader çarkı arkadaşlar. Çok güzel gelmiş burası da. Bakın bir feraha çıkacaksınız. Bu çöküntünün, psikolojik ve ruhsal çöküntünün ardından bir feraha çıkmak var. Güneş kartı. Bu bir barışma olabilir. Küs olduğunuz biriyle barışmak. Gizli saklı kalmış bazı kafanızı kurcalayan ve sizi ruhsal çöküntüye uğratan bazı konularda bilgi sahibi olmak, bir şeylerin açığa çıkması, hayatınızdaki karanlık tarafların artık aydınlanmaya başlaması ve 19 numara dikkatimi çekti burada arkadaşlar. Tabii ki güneş kartının numarası 19'dur ama özellikle şu 19 rakamı çok dikkatimi çekti. Belki sizinle bir alakası olabilir 19'un. Ya da 1 ve 9'un ya da 10 sayısının, yani 1 ve 9 toplamı 10 olarak da düşünebiliriz arkadaşlar. Güneş açacak. Yani şu dönemin hemen çok yakınında güneş açacak. Fakat bu güneşin açması için bırakmanız gereken huyları ya da her neyse arkadaşlar bırakmanız, ardınızda bırakmanız gereken şeyleri bırakmanız şart. Şu ruhsal psikolojik çöküntüden kurtulmak için ve başa geçmeniz. Yani zaten burada başa geçme dediği şey bu durumu aslında bırakıp hayatının kontrolünü ele almakta olabilir. Kendinize göre alın lütfen. Ve kader çarkı, kadersel bir döngü. İşte burada bu dediğim şeyleri yaptıktan sonra bu barışma ya da işte bu güneşin doğması, her şeyin iyiye doğru gitmesi, yakın gelecekte gerçekleşecek olan olaydan sonra kaderde iyiye doğru bir dönüş var arkadaşlar. Burada çark dönüyor. Şurada artık bu olaylar bitip yeni bir sayfa açılıyor ve bakın para sekizlisi geliyor ardından. Sizin gerçekten en çok da maddi, manevi, iş, kariyer, para, bolluk, bereket konularında ilk etapta yüzünüzün güleceğini görüyoruz. Yani daha çok çalışma isteği, belki farklı gelir kaynakları elde etmek, bu konuda desteklendiğinizi görüyoruz arkadaşlar. Para, bolluk, bereket konularında çok destekleniyorsunuz burada. Ve bakın arkadaşlar, şimdi sizin böyle gerçekten çok beklediğiniz bir şey var. Fakat o kadar da umutlusunuz ki olacağından. Yani boş bir bekleyiş değil bu. İçinizdeki bir his sizin o beklediğiniz şeyi boşuna beklemediğinizi söylüyor gibi. Fakat bu konuyla ilgili arkadaşlar bu sizden
giden biri olabilir. Belki bir aşk konusuna bakıyoruz şu anda, bilmiyorum. Ya da kaçan bir fırsat. Lütfen kendinize göre alın arkadaşlar bunu. Size acı veren, sizden uzaklaşmış bir fırsat, bir kişi, bir durum, bir olay, her neyse arkadaşlar. Burada bekliyorsunuz. Gerçekten umutla bekliyorsunuz. Ve bakın arkadaşlar, bu konuyla ilgili bir bilgi alacaksınız gibi hissediyorum. Bir haber var bununla ilgili. Yakın yine bir gelecekte. Sizi bilgilendirecek, sizi aydınlatacak bir haber var bununla ilgili. Aslında belki de şöyle de yorumlayabiliriz. Bu bekleyişinizin boş olmadığına dair bir bilgi edineceksiniz siz arkadaşlar. Evet bak, ben zaten biliyordum, hissediyordum. Ufak da olsa bir bilgi. Belki birini düşünüyorsanız ve sizden uzaklaşmış gitmiş birini düşünüyorsanız, bununla ilgili bir bekleme halindeysiniz. Bu kişinin aslında sizi araştırdığını, onun da sizi merak ettiğini, her ne kadar sessiz olsa da belki böyle bir bilgi de edinecek olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bununla ilgili bir haber var yakın bir zamanda. Bunu söyleyebilirim. Melek mesajlarına geldiğimizde ise ilk mesajınız boğaz çakrası arkadaşlar. Melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Bakın belki de şurada bahsettiğim şeyi nedense düşündüm. Hani bu bekleyişiniz çok sessiz bir bekleyiş arkadaşlar. Çok masum, boynu bükük bir bekleyiş bu. Yani sesiniz çıkmıyor sanki, sadece bekliyorsunuz, umut ediyorsunuz gibi. Burada da diyor ki tamam bekliyorsun, tamam çok iyi niyetlisin. Fakat o kadar çok sessizsin ki kendi doğrunu ifade edemiyorsun. Ya da belki de bu haber geldiği zaman size tavsiye şu arkadaşlar. Bu haber geldiği zaman ya da bu kişi, bu durum, bu olay her neyse bununla ilgili bir geri dönüş olduğu zaman, bir iletişim olduğu zaman lütfen kalbinden ne geçiyorsa onu söyle. Yani rol yapmadan. Beklediyseniz evet ben bekledim. Evet ben düşündüm. Yani bir şeyleri miş gibi göstermektense, bakın bu sizin boğaz çakranıza zarar veriyor. Sanki böyle bir enerji hissettim. Yani burada örnek veriyorum, birinizi çok seviyorsunuz, bekliyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Bu karşı taraf bunu bilmiyor. O da bilmediği için sizi merak edip stokluyor mesela, diyelim ki. Böyle bir durumda tamam, hani arayıp da bunu böyle durduk yere söylemekten ziyade böyle bir haber ya da iletişim geldiğinde bununla ilgili açık sözlü olmak. Yani neyi seviyorsanız onu söylemek ya da neyi istemiyorsanız, tamamen açık bir iletişimden bahsediyor. Boğaz çakranızla ilgili bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Burada boğaz çakrası çalışmaları yapmanız da tavsiye ediliyor ve aynı zamanda meditasyon yap demiş melek kartı. Yani meditasyon da yapıp biraz kendinizdeki enerjiyi dengelemeye çalışabilirsiniz. Yüksek benliğinize daha iyi bir bağlantı kurabilirsiniz. Buna ihtiyacınız var gibi görünüyor. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Bakın burada da bir aydınlatmadan bahsediyor. İşte bu güneşin aslında açması, sizin karanlığınızı, bu psikolojik karanlığınızı aydınlatması noktasında. Sizin de yapabilecekleriniz var ve bu kaynağa bağlanmak, yani meditasyon aracılığıyla kendi kaynağınıza bağlanmaktan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu size gerçekten çok iyi gelecek ve dünyanızı aydınlatacak bir durum. Ve yine bakın Küheylan kartı, yani araba kartı gelmiş. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Bakın şimdi şu 3 kart, tamam, boğaz çakrasını hani sevgiyle ifade etmekten, kendinizi sevgiyle ifade etmekten bahsederek aslında anlatmıştık, yorumlamıştık. Burada meditasyon yap diyor. Evet, kendi kaynağına bağlantıya geç ama aynı zamanda da kendi benliğinden, yani meditasyonla kendi benliğine bağlanıyorsun ve kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Biraz daha derinleş. Ruhsal yolculukta derinleş diyor yani burası. Belki çok fazla maddi dünyaya kaptırıp kendinizi ruhunuzdan uzaklaştınız arkadaşlar. Bu da olabilir. Burada başa geçin mesajı belki bununla da ilgili olabilir. Bırakmak, gereksiz yüklerden arınmak ve ruhsal tarafınıza biraz daha bağlantı kurmakla ilgili olabilir. Yani burada kendinize çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki para sekizlisi buna da işaret ediyor olabilir. İşte o zaman arkadaşlar kaderde iyiye doğru bir dönüş ve güneş kartı burada destekleniyor.
Yani özetle bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın gerçek bir ruhsal uyanış içerisinde olduğunu, rahmani yönlerinin açığa çıkması gerektiğini ve öyle bir süreçte olduğunu görüyoruz ve bu rahmani yönlerinin de açığa çıkması için meditasyon ve derinleşmek şart arkadaşlar. Evet, bu turuncu kalemle ilgili verebileceğim mesajlar da bunlardı. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Aşkla kalın, hoşça kalın. Ben diğer desteğe geçiyorum. Evet arkadaşlar, geçtik 3. destemize. 3. destemizin mesajlarını alacağız. Bu mavi kalemi seçen sevgili arkadaşlarım için bakalım şu anda neyi duymaya ihtiyacınız varmış. Arkadaşlar, ilk izlenimimi aktarıyorum hemen. Burada öyle bir ilahi dönemeçtesiniz ki, bakın, gerçekten ruhunuzu doyuracak bir kişiyle karşılaştınız. Çok yeni ya da karşılaşmak üzeresiniz arkadaşlar. İlk hissettiğim şey bu. Şimdi burada diyor ki 16 numarayla yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin diyor arkadaşlar. Eğer bir yol ayrımında olduğunuzu düşünüyorsanız, hayatın sizi çok acayip bir yere doğru götürdüğüne inanıyor ve bunu hissediyorsanız buna güvenin diyor arkadaşlar. Sistemin sizi yönlendirdiği yöne güvenin diyor. Çünkü bakın burada gerçekten ya sizin böyle ruhunuzu doyuracak, tam aradığım kişi diyebileceğiniz bir kişiyle ya karşılaşmak üzeresiniz ya da çok yeni bir karşılaşma bu. Bu eskilerden biri de olabilir arkadaşlar. Bakın, çok özlediğiniz, böyle iyi zaman geçirdiğiniz bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Böyle bir yaz aşkı gibi düşünün ya da bir sahil kenarında zaman geçirdiyseniz, böyle su kenarında, deniz kenarında ya da böyle bir tatile gittiyseniz falan eskilerden bir kişiyle, bu çok iyi zamanlar geçirdiyseniz kısa bir ilişki de olabilir, bu fark etmez. Yaz aşkı niteliğinde bir ilişki de olabilir ya da yeni birisi de olabilir arkadaşlar bu. Belki de bu yaz tanıştığınız bir kişi de olabilir. Bu saydığım ihtimallerden her biri mümkün ve burada gerçekten bu kişinin ve bu kişiyle birlikte bir dönemeçe girdiğinizi düşünüyorsanız lütfen buna güvenin arkadaşlar. Zaten siz bunu hissedersiniz. Sizi değişik bir tarafa doğru götürüyordur bu kişiyle olan bağlantınız. Buna güvenin diyor. Bakın şimdi diyor ki kartın üzerinde, istediğin şeye kavuşmak için epey yolun var. Zorlanacaksın, yorulacaksın ama asla pes etme diyor arkadaşlar. Şimdi bu durum, evet, belki bir ucundan kıyısından kendini göstermiş olabilir bu durum. Fakat daha henüz tam istediğiniz noktaya gelmiş değil. Yani size öyle geliyor olabilir şu anda ama daha yolunuz var diyor arkadaşlar. Ve pes etme. Şimdi burada pes etme deyince benim aklıma şu geldi. Sanki bu böyle eskilerden, yani eskiden beri sabrettiğiniz, belki bir süredir, uzun ya da kısa bir süredir fark etmez arkadaşlar. Sanki böyle bir sabrettiğiniz bir kişiyle ilgili ya da bir durumla ilgili. Evet, şu anda bazı gelişmeler var ama diyor ki istediğin şeye kavuşmak için daha yolun var diyor yani. Epey yolun var. Biraz zorlanacaksın, yorulacaksın bu yolda ama pes etmeyeceksin. Devam et. Çünkü bak, ilahi dönemeçlere güven ve pes etme diyor. Arkadaşlar, burayı anlatabildiğimi düşünüyorum. Bu dediğim gibi bir aşk ilişkisiyle ilgili olabileceği gibi eski bir arkadaşlık, bir dostluk ya da bir yani çok iyi anlaştığınız, kafanızın uyuştuğu kişilerle bir araya gelmek de olabilir arkadaşlar. Bunu lütfen kendinize göre alın. Aile üyeleri bile olabilir bu arada bu. Ama bana sorarsanız biraz daha ağırlıklı olarak aşk mevzuları gibi görünüyor. Ve bakın,
Şimdi bu durum sizin hayatınızda böyle bir rüzgar gibi esip geçmiş olabilir. Bir kendini gösterip şöyle bir arkadaşa bakıp çıkmış olabilir bu durum. Hani arkadaşa bakıp çıkacağım derler ya, öyle bir girip çıkmış olabilir. Bir rüzgar gibi esmiş olabilir hayatınızdan. Diyor ki gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Bakın, gelip geçici, kısa vadede gündem. Evet, hani siz dedim ya az önce, siz tamam bu sefer oldu, buldum hayatımın işte aşkını ya da kafamın dengini dediğiniz bir noktada tekrar gitmiş olabilir dedik ya, işte bu yüzden yolum var diyordu zaten. Ve bunun bir rüzgar gibi gelen bu durumun hayatınızda şu anda gündem olduğundan bahsediyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri, yani hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor. Bu durum sana üzerindeki belki işte o toz ve kir deyince bakın yine arkadaşlar aynı şeyi hissediyorum. Yani siz bir konudan dolayı uzun bir süredir ya da bir süredir diyelim, böyle hani tozlanır ya, bir şey böyle bırakırsınız bir kenara da böyle birkaç ay hiç dokunmazsınız, üzeri tozlanır ya böyle. Sanki sizde de bu durumla ilgili öyle bir şey varmış da hani böyle bir hayatınızdan geçmiş bir rüzgar gibi de o tozları bir kaldırmış ama tam olarak gelmemiş. Yani tam istediğiniz şekilde olmamış. Az önce bahsettiğim buydu. Rüzgar gibi esmiş, şöyle üstünüzdeki tozları şöyle bir dağıtmış, temizlemiş, gitmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bu kısımdaki mesajınız, böyle bir durumunuz varsa daha yolunuz var, pes etmeyin diyor. Ya da hayal kırıklığına uğramayın. Bakın şimdi burada bu durum zamanında size cimri davranmış. Duygu konusunda olabilir, maddi konuda bile olabilir arkadaşlar. Kendinize göre alın lütfen. Burada size cimri davranmış. Sizinle hayatını paylaşmak istememiş belki. Yani bir şeyleri sizinle paylaşmaktan kaçınmış. Varlıklarını olabilir, duygularını olabilir, hayatını olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Ve sizi de bu noktada artık kendinizi korumaya doğru itmiş birinden bahsediyoruz. Yani siz buna mecbur kalmışsınız ve belki bazı enerji çalışmaları yapmışsınız. Ya acaba üzerimde kötü bir enerji mi var ya da bizim üzerimizde kötü bir enerji mi var gibilerinden. Sanki bazı böyle enerji temizleme çalışmaları ya da kötü enerji olduğunu düşünüyorsanız bununla ilgili bazı çözümler bulmaya çalışmışsınız. Yani siz olayı aslında kötü enerjiye bağlamışsınız gibi görünüyor. Yani bu kişinin size bu kadar cimri olmasını, aşkını, sevgisini sunmamasını ya da hayatını paylaşmak istememesini sanki kötü enerjilere bağlamış gibisiniz. Yani bu kişinin üzerinde olan enerjiler de olabilir ya da bağlantınızın üzerinde olan enerjiler de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu burada sanki. Ama sizin bunu gerçekten yaşamanız gerekiyormuş arkadaşlar. Bu da ilahi sistemin. Yani yaşadığımız her şey ilahi sistemin bir parçasıdır. O yüzden bir şey yaşadığımız zaman hemen ya bizim üzerimizde acaba kötü bir enerji mi var? Bu yüzden mi biz bunu yaşıyoruz acaba diye düşünmek yerine ya bunun mutlaka bir nedeni vardır bunu yaşamamızın. İlahi sistemin bir parçası ve buradan da öğrenmemiz gereken şeyler var. Ve öğrenip yolumuza devam etmeliyiz şeklinde bir düşünce yapısına geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bana öyle geliyor ki siz bu durumu aslında hani az önce de bahsettim ya, eskilerden sanki, yani eskiden beri süregelen bir kişiyle ilgili ya da bir durumla ilgili diye. Bu evet gerçekten bakın burada asa dokuzlusu var. Yani bu durum aslında sanki yaşanmış ve sonuna doğru gelinmiş bu durumun. Yani artık son dönemeçtesiniz ve evet bakın şimdi burada son dönemeçtesiniz. Çok zorlandığınızı görüyoruz bu kişinin ya da bu durumun size verici davranmamasından dolayı, bu cimrilikten dolayı arkadaşlar. Gerçekten artık yani son raddeye kadar gelmişsiniz. Bayağı bir çekmişsiniz ve öyle bir dönemeçtesiniz ki asa dokuzlusu. Dokuzlu kartlar artık döngünün tamamlanmak üzere olduğunu gösterir bize. İşte bu yüzden yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin. Yani bir dönemeçtesiniz arkadaşlar ya da bir dönemeçe doğru çok yaklaşıyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve hemen ardından para onlusu geliyor. Bakın arkadaşlar sizin için gerçekten çok güzel bir dönem başlıyor. Şu kartın üzerindeki sembolizmayı ben çok severim. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama
Yani her anlamda, maddi manevi anlamda tamamlanmak. Bu 9'dan sonra gelen 10. Yani bir dönemin artık kapanması. Burada da bir bitiş, son dönemeç ve burada gerçekten mutlu olmak. Belki böyle eğlenmek, sevdiklerinizle, aile üyelerinizle mutlu olmak ve sevdiklerinizin güvende olduğunu hissetmek. Belki de bazılarınız için bir düğün, dernek bile söz konusu olabilir. Yani bir kutlama yapmak arkadaşlar. İlla evlenmekten bahsetmiyorum. Bir sözdür, nişandır ya da ne bileyim böyle bir ortaklıktır. Ee, Yani sizi çok mutlu edecek, tamamlayacak bir şeyden bahsediyorum burada. Ha şöyle gönlünüzce bir oynamak, eğlenmek, bir oh be demek var bu kartta arkadaşlar. Çok güzel burası. Evet, bakın. Şimdi burada çıkan kartlar şu ana kadar anlattıklarımı çok destekler nitelikte. Kılıç üçlüsü. Arkadaşlar siz az önce bahsettiğim durumu üçlü bir ilişkiden dolayı da yaşamış olabilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Lütfen kendinize uyanları alın. Kılıç üçlüsü kartı gelmiş burada bakın. Şimdi burada gerçekten bir can acısı var. Canınız o kadar yanmış ki arkadaşlar artık bağıra bağıra belki ağlamak istemişsiniz, yeri gelmiş. Kılıçlar kalbinize saplanmış, kalbiniz paramparça. Belki üçlü bir ilişki dediğim gibi olabilir. Ciddi can yakıcı sözler olabilir. Yani çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğinizi görüyorum şu karta baktığım zaman. Ve bu gerçekten bakın şurada size karşı cimri davranan, kendini kapatan kişiyle ilgili şeytan enerjisinde gelmiş. Çok çekici bir enerjileri şeytan enerjisi. Fakat arkadaşlar sizi aslında şu hale getiren enerji şeytan enerjisiymiş. Burada gördüğüm kadarıyla. Yani siz bakın burada da iki büyük arkana görüyorum. Siz arkadaşlar bakın bu şeytan enerjisinden dolayı yaşadığınız bütün bu şeylerden dolayı şurada artık sona gelmişsiniz dedim ya. Çok yepyeni bir başlangıç içerisine gireceksiniz. Yani bu can acılarını size unutturacak. Evet yine belki şeytani bir çekicilik de size gelecek. Belki bu zamana kadar hep öyleydi. Hep şeytani tarafını kullanan birisi vardı. Fakat bu sefer arkadaşlar canınızı yakmak için değil. Bu şeytani çekiciliğini sizinle yepyeni bir sayfa açmak için kullanmak için gelen birinden bahsediyoruz burada. Joker kartı ile birlikte bu insanla hiç yaşamadığınız deneyimleri yaşayacağınızı görüyoruz. Yani bugüne kadar hiç deneyimlemediğiniz şeyleri, bugüne kadar deneyimledikleriniz neydi? Para dörtlüsü. Yani bu kişinin hep size kapalı, verici olmayan tarafını gördünüz. Evet ama deneyimlemediğiniz kısmı size karşı verici olduğu, aşkını, sevgisini sunduğu, sizi mutlu ettiği, sizi şöyle bir kutlamaya doğru yönlendirdiği tarafını belki hiç deneyimlemediniz. Siz biliyorsunuz neyi deneyimleyip neyi deneyimlemediğinizi arkadaşlar. İşte o deneyimleyemediğiniz ama çok istediğiniz şeyler için böyle kendinizi bir çocuk gibi, bir çaylak gibi bu ilişkinin içerisine ya da bu insana bırakacaksınız gibi görünüyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu insan konusunda ya da bu olay şuradaki her neyse az önce bahsettiğim bu konuda belki çok deneyimlisiniz. Ben bu kitabı okudum diyorsunuz. Fakat arkadaşlar buradaki deneyimsizlik bugüne kadar hiç görmediğiniz o kitabın okumadığınız kısımlarından geliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bağımlılıklarını iyileştir demiş. Şimdi siz burada bu duruma karşı bir bağımlılık geliştirmiş olabilirsiniz ve bu durumun iyileşmesinin hızlanması için buradaki bağımlılıkları iyileştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Melekler bu yönde bir mesaj veriyorlar size. Bağımlılıklarını iyileştir. Seni yüreğindeki arzundan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Baş melek İsrafil'den bu iyileşmede sana yardım etmesini iste. Evet arkadaşlar melekler de bu süreçte yanınızda. Baş melek İsrafil'den bol bol yardım istemeniz gerektiğini söylüyor. Ve bağımlılıklarınızdan kurtulmak yani artık size bağımlılık haline gelmiş şeylerden artık kurtulmaktan bahsediyor bu kart. Bunları iyileştirmeniz gerekiyor ve yeni bir dünya. Bakın arkadaşlar ne dedik? Joker'de. Yeni ve deneyimlemediğiniz bir şeyler bekliyor sizi ve yeni bir dünya kartıyla melekleriniz de bunu onaylıyor. Ve diyorlar ki meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık
bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Bakın arkadaşlar, burada da bolluk bereket vardır para onlusunda. Sizi bolluk ve bereketin olduğu günler bekliyor gerçekten ve melekleriniz yeni bir dünya yaratmanız konusunda size yardımcı oluyorlar. Bunu hak ettin diyor. Evet, hak etmişsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten bayağı bir çekmişsiniz yani. Hani bu konuda ciddi deneyim sahibisiniz. Hak ettiğinizi söylüyorlar. Peki Rumi ne diyor? Keşiş kartı arkadaşlar. Diyor ki bilge kendine ait bir kandili olan kişidir. Bakın arkadaşlar, şimdi burada siz, dedim ya size, bakın az önce de şurada bahsetmiştim. Siz bu konuda bir deneyim sahibisiniz. Yani bir ermiş kıvamına gelmişsiniz artık. Bazı şeyleri yaşamışsınız, deneyimlemişsiniz, tecrübe etmişsiniz ve bu bilgeliktesiniz. İşte siz o elinizde bir kandil tutuyorsunuz artık ve kendi yolunuzu kendiniz aydınlatacaksınız. İşte burada da bu bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gerektiği konusunda bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yani neyden kurtulup neyi iyileştirmeniz gerektiğini bu bilgelik sayesinde fark edeceğinizi söylüyor Rumi. Evet, burası da oldukça güzel. Evet, yolun sonuna geldim. Çok çektim. Ama sanırım bu kez oldu. Oldu dediğiniz noktada aslında biraz daha yolunuzun olduğunu bilmeniz burada da çok önemli arkadaşlar. Pes etmeyin diyor. Size tavsiye bu. Evet arkadaşlar. Bu açılımda bu şekildeydi. Umuyorum ki yolunuza ışık tutar. Çok konuşunca böyle oluyor. Kusura bakmayın lütfen. Dilim sürüşüyor bazen. Yolunuza ışık tutmasına niyet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşkla kalın. Hoşça kalın. Like and subscribe.